Soy estéril, nunca pude engendrar hijos. Estoy estéril total. Tengo 45 años de casado y no hay hijos. Yo quise tener un hijo, no pude. ¿Por qué vivir? Şimdi size tüm bu kısırlıkların sadece muzdan kaynaklandığını söylesem, muz dünyanın sevilen meyvelerinden biri. Her yıl 100 milyar adet tüketiliyor. Şimdi dinleyeceğiniz hikaye ise bu sevilen meyvenin binlerce insanın hayatını nasıl kararttığını anlatıyor. Mi vida hubo un cambio en la salud completamente malo. Her sabah olduğu gibi güneş Nikaragua'daki muz tarlalarının üzerine doğuyor. İşçiler ellerinde pala ve sırtlarında ilaçlama makineleriyle işe koyuluyor. Çoğu çocuklarına daha iyi bir hayat sunabilmek için çalışıyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Soludukları hava, dokundukları toprak, yedikleri yemek bile zehirle dolu. Kısa adıyla DBCP, dipromokloropropan adlı bir pestisit. 1950'lerde çok uluslu şirketler Dow ve Shell tarafından keşfedildi. Bu madde bitkilerdeki mikropları öldürüyor, verimi artırıyordu. Ancak bir süre sonra deneyde kullanılan farelerde bir takım değişiklikler yaşanmaya başladı. Farelerin sperm üretimi durmuştu. Fakat şirketler bu bilgiyi kar amacıyla gizlemeyi tercih ettiler. Aradan yıllar geçti. 1970'lere gelindiğinde artık Dole ve diğer muz şirketleri DBCP, Costa Rica, Honduras, Nikaragua, Ekvator, Filipinler, Fildişi sahili ve birçok yerde yıllardır yaygın olarak kullanıyor olmuştu. Etkilerin henüz kimse farkında değildi. Fakat 1977'de DBCP üretilen Kaliforniya'daki kimya fabrikasında bir skandal patladı. Hikayeye göre işçilerin eşlerinden bazıları hamile kalmaya çalışıyor fakat kalamıyordu. Kişilerin sayısı çoğaldıkça ortak noktalarının kocalarının çalıştığı kimya fabrikası olduğunu fark ettiler. Kocaları test yaptırdı ve neredeyse hepsi kısır olduğu sonucunu aldı. Bunun üzerine birçok soruşturma açıldı ve suçlunun DBCP olduğu tespit edildi. ABD DBCP'yi derhal yasakladı. Ama bu hikayenin sonu değil. Aksine felaketin başlangıcıydı. Çünkü ABD'de yasaklanan DBCP onların deyimiyle gelişmekte olan ülkelere ihraç edildi. Dole ve Shell gibi devler Orta Amerika'daki muz üretiminde DBCP'yi kullanmaya devam etti. Kimyasal toprağa enjekte edildiğinde buharlaşıyor, işçiler adeta zehri soluyordu. Hem de koruyucu kıyafet, maske olmadan. Juan Hernandez, 12 yıl boyunca Dole'da çalıştı. El debe se pega muy fuerte. Así, y estaba respirándolo. Sí, entonces obviamente que al salir a la superficie aquí, uno lo respiraba. Juan bugün 68 yaşında ve tamamen kısır. Yıllarca çocuk sahibi olmak için çabaladıklarını anlatıyor gözyaşları içerisinde. Juan gibi on binlerce işçi İspanyolca etkilenenler anlamına gelen afectados olarak anılıyor. Üstelik etki sadece kısırlık değil. Padezco de leucemia Y yo tengo demasiadas operaciones. Dañaba la vista. Se me reventaba la piel y todo. Ama en büyük etki tabii ki kısırlıktı. Juan ve diğer mağdurlar kısırlıklarının farkına varınca hem kimyasal hem de muz şirketlerine dava açtılar. Bu davada destekçileri Scott Handler. Kendisi 30 yıldan fazla süredir mağdurları temsil eden Amerikalı bir avukat ve davaları ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar uzanmış. We're saying, hey, this stuff is dangerous. It can cause all of these other injuries, not just affecting reproductive capacity, but other kinds of issues. And so the marketers who were concerned about making a profit tended to ignore what the scientists were saying. Açılan davaların bazıları mahkeme dışında sessizce çözülmeye çalışılmış. Ancak verilen ücretler ABD'deki mağdur işçilere ödenen tazminat ücretleriyle kıyaslanamayacak kadar cüzi miktarda. Sí, yo recibí una indemnización. ¿Fue bastante? No. Algunos otros agarraron o les dieron muy poco y otros se han muerto esperando que los indemnicen. Davaya devam edenlerse Amerikan mahkemelerinde nadiren adil bir muamele görüyor. Davaların çoğu işçilerin hikayeleri dinlenmeden teknik gerekçelerle reddediliyor ve bir mahkemeden diğerine gönderiliyorlar. Şirketler mahkeme sürecindeki bu aksamaları sağlamak ve davaların mahkemeye gitmesini engellemek için yıllardır 10 milyonlarca dolar harcadı. Because they are so, in my opinion, afraid of the evidence. The evidence is so damning that I think most juries are going to rule for the workers. Bu da şirketler için milyonlarca dolar tazminat demek. Yine Handler'a göre davaların uzatılmasının bir nedeni de araya zaman girdikçe zaten yaşı ileri olan davacıların hayatlarını kaybetmelerini sağlamak. Quiero saber un poco sobre su esposo. Hace poco murió. No quiero ni acordarme. Sí. Porque él trabajó muchos años y nunca le pagaron a él un 5 de la bananera. DBCP'nin insanlar üzerine etkisine dair çalışmalar 70'lerden sonra azalmış.
Keza konu genelde erkekler üzerinden ilerlese de kadınların da yaşadığı pek çok tecrübe var. 2007'deki davada Doğu CEO'su şirketinin 1979 ABD yasağından çok sonra bile DPCP'yi nasıl ve neden kullanmaya devam ettiklerini açıkladı. 10 out of 10 workers checked in Costa Rica were sterile. And when you got that report in 1978, the Nicaraguan division continued to use DBCP unchanged in 1978, 1979, and 1980, correct? That's correct. We continued using DBCP in both Honduras and Nicaragua following the Costa Rican incident. Kuşkusuz bu önemli bir itiraftı. Yıllardır süren bu davalar yıllar önce yaşanmış bir durumu anlatmıyor sadece. Pestisit günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Bugün hala Costa Rica dünyanın en çok pestisit kullanan ülkesi. Bu pestisitler ülkenin su kaynaklarına hatta havasına bile sızmış durumda. 20 escolares se intoxicaron. El Río Cuarto de la Puebla al presentarse una intoxicación debido a un plaguicida. Dünyada en çok pestisit kullanan kıtalar sırasıyla Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ve Okyanusya. Yani bu durum tüm dünyayı etkileyen global bir sorun. 5% of people are concerned about pesticide exposure in food. Are they risky? The mystery illness is said to have been caused by excess levels of toxins in pesticides. 7 Ocak 2025'te Tarım Bakanlığı pestisit kalıntı miktarlarını güncellerken bazı pestisitlerin kullanımını tamamen yasakladı. Yasaklı pestisit kullananlara ise ağır yaptırımlar uygulanıyor. Pestisitlerin küresel ölçekte oluşturduğu tehditler göz önüne alındığında Türkiye'nin attığı bu adımlar umut verici olsa da bu konu tüm dünya ülkelerinde gündeme alınmalı. Zira pestisitin gölgesinde büyüyen bir çocuğun geleceği Juan'ın hikayesinden çok da farklı olmayacak. Si pudiera hablar directamente con las fincas bananeras, con las empresas, ¿qué diría a ellos? Que por más poder económico que tengan las empresas, no pueden estar envenenando gente y el ambiente. Pero sobre todo que, aunque no hay dinero que justifique un pago a personas que quedaron estériles, que no pudieron procrear, pero que por lo menos se haga justicia en que haya una compensación justa y no miserable como la han venido dando.